Merhaba sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet, ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Yepyeni bir haftaya giriş yapacağız ve muhteşem bir dolunay videosu bu arkadaşlar. 17 Ekim'de Koç burcunda gerçekten inanılmaz kavgacı bir dolunay var. Bu kavga güç de getirir. Bu mücadele de getirir. Çünkü zorluklar bizi bir şeylere götürür ya. Öyle bir dolunay. Bu dolunaydan bahsedeceğim. Burçlara etkilerinden bahsedeceğiz. Ve bu içinden geçtiğimiz süreçte neler oluyor? Hayatınızda neler oluyor arkadaşlar? Neresi, hangi konu sizi bu kadar çok yordu, yıprattı? Tabii ki son bir aydır ülkemizde yaşananlar. Bunlardan hiç bahsetmiyorum. O apayrı, bizi gerçekten dibin dibine götüren, ahlaki değerlerin ciddi derecede, güven sorunun ciddi derecede sarsıldığı, korkularımızın, endişelerimizin çok fazla arttığı günler yaşıyoruz. Tabii ki aslında Ağustos ayından bir bakın. Ağustos ve Eylül aylarınızı şöyle bir gözden geçirin. Bir düşünün, bir bakın. Bakın ne kadar kolay olmayan şeyler yaşadık. Zor bir Ağustos geçirdik. Zor bir Eylül geçirdik. Şimdi Ekim ayı aslında bir tık bizi rahatlatacak diye bir tık rahatlattı aslında. Rahatlatmaya da devam edecek bu arada ama yine de bakın neden zorluk çekiyoruz? Baş etkenlerini söyleyeyim mi size? Ne var? Yani ne oluyor? Hep bir gezegen bir şey yapıyor. Hep oradan bir kare geliyor. Yok. Plüto şu anda Oğlak Burcu'nda ve ayın tam olarak 11'inde. Şu an ben bu yayını size ayın 10'u akşamı çekiyorum. Ayın 11'ine itibaren Plüto Oğlak Burcu'ndaki 246 yıllık serüvenini, son retrosunu bitiriyor. 11'inde artık normal Oğlak Burcu'nda düz harekete geçiyor ve Kasım ayı 20 Kasım'da da 256 yıllık Oğlak seyri bir devir kapanıyor aslında, bitiyor. Kova burcuna kalıcı olarak geçiyor. İşte Oğlak Burcu son artık gider ayak bize yapacaklarını yapıyor. Zaten 20 Kasım itibariyle de bütün görevini tamamlamış, olacaklar olmuş, yapacağını yapmış vaziyette. Kova burcuna bize yepyeni bir çağı yaşatacak bir süreç. Bir kere bunun zorluğunu yaşıyoruz. En çok nerede yaşıyoruz? Ekonomik anlamda yaşıyoruz. Ve ciddi derecede dünyanın aslında savaşla, böyle hırsla, mücadeleyle, kazanma hırsıyla, daha çok olsun, hepsi benim olsun, açgözlülüklerle diyelim. Dünya burada aslında ne yapıyor? Kaybedenler, yani şu anda kazananlar aslında gerçekten kazanıyor mu? Hayır, aslında onlar kaybedenler. Tabii ki bunun yanında hiçbir kaybettiğimiz insanımız, canımız, kadınımız, çocuğumuz, ailelerimiz, hiçbirinin telafisi asla yok. Ama sorumluluktur. Sorumluluk alamayanlar, yeteri kadar görevini yerine getiremeyenler, istikrar ve düzeni sağlayamayanlar, bu dünyayı yönetenler, bunların hepsinin de gerçekten hep tabii biz yaşadığımız için dünyada insanlar olarak biz de cezasını herkese beraber çekiyoruz ama gerçekten Plüton'un bu zorlu etkilerini yaşıyoruz. Bu zorlu etkiler bu. İkincisi de yine Mars'ın Yengeç seyahati arkadaşlar çok uzun sürecek. Evet, bu ay sonunda bir Aslan'a geçecek. 7 Aralık'ta tekrar Yengeç burcuna geçecek ve retroya başlayacak ve Yengeç seyri daha Nisan ayına kadar neredeyse sürecek. İkinci sebep bu. Bir diğer sebebi ise tabii ki Satürn Balık burcunda. Bu da bizim için çok önemli bir etken. Satürn Balık burcunda, son burçta. Gerçekten duygusal manipülasyonlar, yalnızlık, korku, inanılmaz derecede kaygıları büyüten bir alanda, insanları yalnızlaştıran, içine kapatan, ruhsal bozuklukları özellikle daha çok ön plana çıkaran bir alanda. Elbette ki işte bir de şu var, bakın çok en önemlilerinden bir tanesi Jüpiter. Şu andan itibaren 2 gün önce retro yapmaya başladı ve tam 4 ay boyunca İkizler Burcu'nda retro yapacak. Bu da çok önemli bir etken. Bu önümüzdeki süreci, bu arada hatırlatayım, bazılarına çok güzel fırsatlar olarak geliyor.
Çünkü yılın en şanslı açısı dediğimiz Jüpiter Güneş üçgenini yaşayacağız. Ayın 13'ü 14'ü haftanın bakın başı. Ama şöyle bir şey var ki ne yazık ki işte Marsiyen etkiler, o dolunayın etkileriyle birlikte belki bunu çok fark edemeyebiliriz. Şimdi anlatacağım burçlarda lütfen buna dikkat edin. Ama onu haftalık burç yorumlarında anlatacağım. Bu sadece bu Koç burcundaki dolunay o kadar önemli ki hayatınızda gerçekten bırakman gereken ne varsa, bazılarımızın da başlaması gerekenler aslında oraları işaret ediyor. Çok büyük ışıklar, çok büyük farkındalıklar getirecek hayatlarımıza. Ama çok zor bir dolunay arkadaşlar. Mars'tan kare alıyor. Mars yönetiyor. Mars Yengeç burcunda, son derece duygusal. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Evet, Satürn'ün bu balık hali böyle yalnızlık, işte kendi kendine bir şeyleri içinde büyütmek. Diğer yandan Mars'ın yengeç hali bakın akıl ve mantık devre dışı. Son zamanlarda psikopatlar, sapıklar, cinayetler farkındaysanız daha çok yani hatta Türkiye'nin tarihinde belki çok nadir rastlanan vakalar yaşadık. Bunlar işte bu Mars yengeç halinde çok ortaya çıkarlar arkadaşlar. Gerçekten psikopatlar, katiller, seri katiller genellikle bu zamanlarda türemişlerdir. Tarihe de baktığımızda böyle vakalarla karşılaşılmış benzer zamanlarda. O yüzden en başta şunu hatırlatayım. 2 aydır söylüyorum ben. Çocuklarınıza, özellikle kadınlar, kız çocuklar özellikle çok dikkat edin. Okula giden çocuklarınıza ve tabii ki Jüpiter İkizler Burcu'nda ne yaptı? Sosyal mecraları, sosyal platformlar, işte o sapık uygulamaları, işte orada gerçekten anormal insanların toplulukları diyelim. Yine bu da Jüpiter İkizler'de çıktı ve şu an retro. Oraları düzenleyecek, merak etmeyin. Diğer yandan da ama bir şeyleri de açığa çıkar. Şimdi bu dolunay da bir şeyleri açığa çıkartacak. Ama kavgayla, ama mücadeleyle, ama zorlukla, ama unutmayın. Ben bir astrolog olarak yıllardır yüzlerce, belki binlerce, bilmiyorum gerçekten binler olmuş mudur, harita baktım. Hala da bakıyorum. Bu süreçler daha doğrusu hani genellikle tabii ki potansiyel kişilerde oluyor. Ama süreç olarak da geçici bir süreç. Ama önümüzde gerçekten özellikle bu dolunayla beraber yine zorlayıcı bir takım süreçler var. Şimdi Koç dolunayı ayın tam olarak 17'sinde 17 Ekim saat 14.26'da 24 derece Koç burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Öncü bir burçta. Öncü burçta biliyorsunuz 2 Ekim'de tam 10 derecede bir terazi burcunda güneş tutulması yaşadık. Yine benzer etkilerde, yine öncü burçta ve Mars kareliydi. Tıpkı bu dolunayda olduğu gibi. Özellikle Koç, terazi, oğlak ve yengeç. Bu 4 burçta gerçekleşen güneş tutulmaları, dolunaylar, yeni aylar en güçlü etkiye sahiptir ki en güçlüleri de Koç burcudur. Bakın ilk burç zodyağın takım yıldızı olarak baktığımızda aslında Koç burcunda, ama etkilerini şöyle söyleyeyim size, hani biraz boğaya da taşıyacak, hani boğa burcunu da etkileyecek bir süreç bu, söyleyeyim. Bu 24 derece illaki boğa burcunun ilk derecelerini de etkileyecektir. Koç burcu, yengeç burcu en çok etki alacak burçlar. Bazılarımıza hayatımızda dişin ağrıyorsa dişini çıkartıp atacaksın, sökeceksin, o hastalıktan kurtulacaksın. Ameliyat olacaksın, kurtulacaksın. Hayatında en çok ezdiğin, seni hayatında en çok sınandığın konu bir düşün. 20 yıllık arkadaşlar, bakın 21-22 yıllık bir süreç artık bitiyor. Yani Plüto Oğlak burcundan gidiyor ve tam döncü burçlarda tutulmalarla beraber işte Mars Plüto karşıtlığı da var bu arada bunların içerisinde. Özellikle paraya, ekonomiye, birikimlere, acayip zamlara çok hazır olun. Ve bu tutulma sert aile içindeki aslında kaotik durumlara da neden olabilir. Bu arada zor olanları, kötü olanları demeyeyim. Önce söylüyorum, güzel olanları da var. Bu Jüpiter Güneş üçgeni gerçekten çok şans getirecek bazılarımıza. Özellikle de
Tabii ki doğum haritalarında retrosu olanlar, işte Jüpiter'i retro olanlara çok iyi gelecek. Çünkü artık Jüpiter önümüzdeki 4 ay boyunca İkizler Burcu'nda retro. Şimdi neyse, Plüto'ya dönüyorum. 20 yıllık bir döngü bitiyor artık. Yaşandı ve bitti. Ve Plüto hiçbir şey eskisi gibi bırakmaz. Hele giderken. Hele son derecelerinde ve biz şimdi onu yaşıyoruz. Evet, Ekim 20 Kasım'da, 20 Kasım'a kadar, 20 Kasım'dan sonra artık tamamıyla bambaşka bir dünyada sen de bambaşka olacaksın bu arada. Gerçekten bambaşka olacaksın. Şimdi gidin 2023'ün ilk günlerine gidin birazcık arkadaşlar. İlk ayına gidin. Bakın, güzel bir şeyler yaşadınız mı? Hayatınızda böyle beklemediğiniz şekilde bir şeyler değişti mi? Çünkü Plüto o günlerin fragmanını yaşatmıştı. 20'sinden sonra, Kasım'dan sonra artık vizyona giriyor kalıcı olarak. Ve hayatımızda 20 yıllık bir kanser olmuş artık. Düzelmesi mümkün olmayan. Çürümüş, yani çürütür zaten. Onu alacak oradan, hop gidecek. Her alanda düşünün bunu. Kimisi mesleğini köklü olarak bırakacak. Kimisi boşanacak. Kimisi hayatını tamamıyla değiştirecek. Ve bu Koç dolunayı var ya ayın 17'sinde, işte bu dolunay bunların ayak sesleri arkadaşlar. Şimdi korkmayın. Değişim iyidir. Gereklidir. Olması gerekiyordur. Ve değişimler kolay olmuyor biliyorsunuz. Şimdi tekrar devam edersek eğer, tabii ki bu Koç dolunayı arkadaşlar baştaki insanları ve biliyorsunuz Amerika'da bir seçim var yakın zamanda. 5 Kasım'da galiba. Kesinlikle dünya liderlerini ilgilendiren suikastler çok önemli. Ciddi suikastler bekliyorum açıkçası. Ve beklenmedik şekilde gelişecek zincirleme olaylar. Liderler ve dünyalar arasında. Savaş kazanları zaten kaynıyor. Peki bu savaş başka hangi alanlara sıçrayacak? Şimdi burada savaşın başka bir boyutu devreye girmeye başlayacak. Burada sinsilik yok, işte şey falan yok artık. Artık her şey eşkal. Çünkü koç demek her şeyi ortada yapıyor demektir. Her şeyi gösteriyor demektir. Arkada bir şey yoktur yani. Göstere göre geliyor. Kazalar bu dönemde çok olur. Özellikle Mars etkisi olduğu için kavga, gürültü, aile içindeki veya aile başındaki büyükler, bunlar da olabilir. Sağlık sorunları, ameliyatlar vesaire yine bu dolunayın etkileri. Çünkü şu da var. Bu dolunay haritasında Oğlak Burcu yükseliyor. Öncü burçlarda ve köşelerde de öncü burçlar var. Demek ki önemli gelişmeler getirecek. Bir de şunu hatırlatayım yine dolunayla alakalı. Yine 2023'ün bir Nisan ayına gidin arkadaşlar. O dönemde de bir yeni ay olmuştu Koç burcunda. İşte şimdi aynı zamanda bir güneş tutulmasıydı. O gerçi derece olarak 29 derecedeydi ama bu kadersel etkilerdir. Bakın bu dolunay o Nisan ayına da çok önemli aslında başlangıçların, girişimlerin sonuçlarını gösterecek. Ortaya çıkaracak. Ve aslında bu bitirici bir dolunay. Yani iş bitiren, hızlı, aceleci, beklemeden, Mars'ta yengeçte, dürtüsel, öfkeye çabuk kapılma mesela, bu da çok fazla olur ama aşırı derecede korumacı, sahiplenmeci, aile bireyleri hele arasında işte kan bağınız olan insanlarla ciddi sahiplenme ve sıkı sıkıya birbirine böyle kenetlenme verir. Özellikle kardeşler ve diğer işte çekirdek aileler için. Onun yanı sıra dışarıdan gelebilecek kötü durumlara karşı da böyle bir kenetlenme durumu söz konusu olur. Ev içindeki kazalara lütfen dikkat edin. Arkadaşlar suyla ilgili konulara dikkat edin. Ateşli hastalıklara çok dikkat etmemiz lazım. Başla ilgili konular. Otorite figür kişilerin sağlık durumları olabilir. Otorite figür kişilerin, yine ben burada suikastler diyorum. Dünya üzerinde yapılan yine böyle koçla ilgili tutulmalar veya vesaire olan durumlarda, çünkü Satürn var burada balıkta, birçok etken var. Ve hemen ay sonunda da Mars Plüto karşıtı var. Yani dolunayın etkileri orada da çok açık şekilde ortada gözüküyor olacak özellikle. O yüzden gerçekten ciddi bir güç mücadelesi var. Kazanma dürtüsü çok fazla. Hiç beklemediğimiz şekilde
partiler arasında, liderler arasında ani kayıplar da yaşanabilir arkadaşlar. Çok ani gelişen durum değişiklikleri, meclis içinde aynı şekilde bunu söyleyebilirim. Türkiye haritası da etki alıyor. Türkiye haritasında aslında komşu ülkeler işbirliği içinde olduğumuz ülkelerle belki bir anlaşmazlık söz konusu veya işbirlikleri de olma ihtimali tabii ki var. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Hemen yine haritamızı açalım. Dolunay'ın yaşanacağı gün Akrep Burcu'nda bir ne var? Venüs'ümüz var arkadaşlar. Bakın Akrep Burcu'ndaki Venüs'te Mars, tamam, güzel etkileşim içinde. Ama ilişkilerinize de dikkat edeceksiniz. Şimdi Mars'la güzel bir ilişkiye başlayabilirsin. Başlamışsındır. Çok güzel bir ahenkle gidiyordur. Fakat hani Venüs burada iyi değildir. Yani Venüs burada biraz tehlikelidir açıkçası Akrep Burcu'nda. O yüzden bir takım iyi gibi gözüken ya da size iyi gibi görünen, bunlar arkadaşlarınız olabilir, kadınlar olabilir veya mesela benzer bir konu olarak düşünün. İyi gibi görünüyor ama aslında onun kurt var bir sürü. Yani aslında öyle değil. Olmayan bir şey. Aslında kendisi de sinyallerini veriyordur. Bunun yanı sıra burada ben maddi konulara da bağlayacağım bunu. Mesela diyelim ki ciddi adımlar attınız. Yine bu hafta için söylüyorum. İşte geçtiğimiz ay ya da Ağustos ayında para harcadınız. Mars-Jüpiter kavuşumu vardı, hatırlayın. Çok özgüven verdi. Maddi kontrolü belki kaybettiniz. İşte biraz hesaplar büyüdü, faturalar şişti, kartlar patladı diyelim ki. Şimdi bir takımlarımız burada kurtarma operasyonları geliyor. Bir takımlarımız gerçekten maddi konularda ve girişimlerde özellikle güzel paralar kazanacak ama bazılarımız da gayrimenkuldür, evdir, emlakla ilgili alım satımlar yapacak bu dolunayla beraber. Ve bazıları da evlenecek, yuva kuracak ve ev açacak, yeni haneler açacak tabii ki. Dediğim gibi kolay bir dolunay değil ama etkileri çok fazla güçlü. Bir de şunu hatırlatacağım. Şimdi ben böyle zorluklardan bahsettim ama astrolojide böyle genellikle 90 derecelik açılar, ben bunu her zaman söylüyorum, hep zor ve kötü olarak anıyoruz. Evet, zordur ama aynı zamanda da bir şeyleri yapabilmek için enerji verir. Yani hareket verir. Hareket varsa bereket vardır, unutmayın. Bir değişim vardır. Eğer kare açılar yoksa orada cesaret yoktur. Orada girişim geç kalır, cesaret edemezsin. Hayata yetişemezsin, fırsatları kaçırırsın. O yüzden bu zorlu açıların olduğu zaman dilimleri de gene çok kıymetli. Yine de kıymetini bilin arkadaşlar. Dolunay'ın etkileri böyle arkadaşlar. Dünyayı sarsan olaylar, dünyayı sarsacak. Özellikle ben Amerika'da bekliyorum. Oradan bekliyorum. Bu liderler arasındaki mücadelenin rüzgarların birdenbire sert esmesi gibi durumlar getirebilir. Ve bakalım burçlarımızı ne bekliyor? Şimdi burçlara geçiyorum. Çok uzun anlatmayacağım. Sadece dolunayın etkilerini anlatacağım ama kağıtlarınızı, kalemlerinizi alın lütfen arkadaşlar. Başlamadan önce hatırlatma da yapayım bu arada. Tabii Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Ve yeni bir kanal açtım. Geçen gün küçük bir video ile duyurdum. Şimdi bu videoda tekrar duyuracağım. Astrolik 9. Kısacık Astrolik 9. Yeni kanal ve sadece canlı yayınlar yapacağımız kanal. Önemli gökyüzü olaylarında, önemsiz olanlarda sadece sohbet etmek için, sadece yani uzun saatlerde açık kalabilecek. Bu arada yayın canınız sıkılınca geleceksiniz. Bazen kısa bazen uzun sohbet edeceğiz ama çok önemli de astroloji öğrenenler için de önemli ipuçlarının da olacağı bir kanal olacak, yayın kanalı. Astrolik 9'a lütfen abone olun. Şimdi ilk orada daha hiçbir şey yüklemedim. Canlı yayın yapacağım. Muhtemelen o canlı yayını da yarın akşam, yani cuma akşamı bu haftalık burç yorumlarıyla yapmayı düşünüyorum. Lütfen abone olun. Gelin kanala. Yarın akşam da önümüzdeki hafta burçlarımızda neler olacak? Özellikle şu Jüpiter Güneş üçgeni
çok şanslı, yılın en şanslı günüdür. Tartışmasız, gerçekten öyle. Kimlere nasıl gelecek onu haftalık burç yorumlarında bahsedeceğim. Bekliyorum. Astrodik 9. Hepinizi kanala abone olmaya, bana destek olmaya ve güzel bilgiler paylaşmaya bekliyorum. Şimdi efendim geçelim. Bu arada telefon numaralarımı da hatırlatayım. Telefon numaralarımız aynı. Yine o kanal içinde, bu kanal içinde 0544 158 53 33 WhatsApp mesaj hattımızdır. Danışmanlık için, doğum haritası yorumlatmak için, herhangi bir çok özel sorunuz için olabilir. Hayatınız veya yeni önümüzdeki yılda neler olacak? Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız bu numaraya mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Dolunay burçlara ne getirecek? Başlayalım mı? Sevgili Koç ve yükseleni Koç olan arkadaşlar, burcunuzda çok önemli ve çok güçlü bir dolunay ayın 17'sinde 17 Ekim saat 14.26'da gerçekleşiyor. 24 derecede Koç burcunun son 10 gününde doğmuş koçlar çok daha fazla etki alacaklar. Elbette ki birçok koç alacak ama bu dolunay sizin hayatınızdaki çok önemli yapı taşlarını ilgilendiren gelişmeleri hayatınıza getirecek. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayında gündeminize gelen, çünkü o da bir tutulma olmuştu, konuların sonuçlanmasını getireceğini söyleyebilirim. Yani biraz 2023 yılının başlarına doğru gideceğiz. Biraz da 2024 yılının Nisan ayındaki gelişmeleri, beklentileri, hız gösteremediğiniz konularda sonuçlanmalar getirecek kararlar alıyorsunuz ama bu en çok eviniz, anneniz, babanız, aile içindeki yapıları çok önemli derecede etkiliyor. Bazı koçların evet hayatlarında mesleki alanda zaten bir geçiş yaşanıyor, bir sonlanma, bir bitiş, farklı yönde ilerleme gibi inisiyatifler alacaklar. Tabii ki burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Hani Mars'ın etkilerine baktığımızda biraz inisiyatif alacaksınız. Çok cesur kararlar alıyorsunuz. Çünkü Mars burada Marsiyen bir dolunay ve bu cesaret demektir. Cesaret göstereceksiniz. Ya emlak satarsınız, ya ev değiştirirsiniz, ya ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda bir takım değişimler olabilir. Küçük operasyonlar, ameliyat gibi durumlar olma olasılığı söz konusu olacak. Yine özellikle ayın 17'sinde ama sonraki 10 günde çok etkili olacak dolunayın etkileri ve şunu söyleyeyim, para da çok önemli olacak. Finansla ilgili dengeleri kurmaya çalışıyorsunuz. Yine dolunayın etkileri arasında ama aile ve ev içindeki bir takım anlaşmazlıkları çözme yolunda da hareketler göstereceksiniz. Kendinize de biraz dikkat edin. Hareketlerinize lütfen dikkat edin. Davranışlarınıza. Hani risk almayın. Ufak tefek böyle bir evin içindeki küçük böyle ev kazaları olur ya, onlara da dikkat edin. Duygusal bir zaman sürecinden geçiyorsunuz. Çok duygusalsınız ve aslında kalbiniz burada atıyor diyebilirim. Fakat para çok önemli olacak. Yine özellikle dolunayı takip eden hafta içerisinde parasal konularda beklenmedik ani böyle harcamalar ya da beklediğiniz yönde bazı gelirlerle ilgili konular aktif olabilir. İlişkisi olan koçlar için söylüyorum. İlişkilerde bir tamamlanma süreci olabilir. Çünkü Güneş Terazi burcunda hala ve şu anda ilişkiler evinizde geçiyor. Eski ilişkiler, yeni ilişkiler, bir takım koçlar işbirliklerine gidecekler. Ama burada çekimser kalıyor olabilirsiniz. Dikkatli olun. Karar veremediğiniz bir takım konularda aniden inisiyatif alacaksınız gibi duruyor sevgili koçlar. Umarım çok uzun vadede bu arada etkisi olacak bir dolunay. Uzun süre etkilerini yaşayacaksınız. Bilhassa 20 Kasım diyelim. 20 Kasım'a kadar dolunayın etkilerini çok baskın hissedeceğiz. Aynı zamanda da ilişkiler evinizde doğan bir biliyorsunuz güneş tutulması oldu 2 Ekim'de. Yine onun etkileriyle birlikte bazı koçlar bir ilişkiye, bir ortaklığa başlayabilir ve ilişkilerde böyle dengeleri değiştirecek kararlar alınabilir. Evlilik gibi, ayrılık gibi diyebilirim sevgili koç burçları. Evet, devam ediyoruz. Sevgili boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar. Ayın 17'sindeki Koç burcundaki dolunay aslında sizin için yalnızlık, tek başınalık, biraz duygusal olarak hassasiyetler, kendinle baş başa kalmak gibi
bir takım süreçleri yaşatmış olabilir size. Belki kalabalık içindesiniz ama aslında içinizdeki yalnızlığı görecek, onu anlayacak bir seviyeye, bir olgunluğa gelebilirsiniz. Ve özellikle 2 Ekim'de başlayan sağlıkla ilgili olabilir. Bedensel olarak kendinize yapmak istediğiniz iyilikler, işte bir şeye başladınız, spora başlamış olabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi değiştirecek hareketler bu dolunayla beraber hareketlenecek. Özellikle bir takım boğaların yani çalıştıkları alan, emek verdikleri, uğraştıkları alanlarda bunlar daha çok olacak. Ancak bu dolunayın boğalar için ilişkiler üzerinde de önemli etkisi var. Çünkü Venüs ilişkiler evinizde. Şu an görünürde belki belli olmayan, belki ilişkiniz yok, belki böyle bir psikolojik böyle bir süreç içerisindesiniz. Bir ilişkiyle ilgili beklenti, ileriye dönük belki bir isteğiniz olabilir veya bir ilişkiniz var, evlilik de olabilir bu. Biraz böyle onların da hayatları, yani ilişkilerinizdeki kişileri de ilgilendiren bazı sonuçlar ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Boğalar aslında biraz böyle yakınlarına doğru çekilecekler. İşte yakın çevresi, ailesine biraz özlem duyabilir. Kardeşleri olanlar kardeşleriyle ilgili konularda size iyi gelecek, sizi destekleyecek bir dolunay. Ama aynı zamanda mesela acaba benim aile ihtiyacımı, yani o sizin aidiyet isteğiniz, böyle yakınlaşma isteğiniz, belki de size uzak mesafeleri yakın yapacak bazı kararlar aldırabilir. Bu süreç bitecek bu arada. Sizin için de bitecek ve özellikle hayatındaki temel konularda, yani yaşamının tepe noktasında çok önemli bir geçiş yaşıyorlar boğa burçları. Plüto artık son demlerinde biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Belki uzak hedeflerinde değişiklikler yaptırabilir. Bir takım seyahatler de getirecek bu arada boğa burçlarına bu dolunay. Bu arada 17 Ekim saat 14-26'da 24 derece Koç'ta olacak. Koç burcunda gezegeniniz varsa bu derecelerde ya da öncü burçlarda daha çok etki alabilirsiniz. Tekrar onu hatırlatmak istiyorum. Uzak bir yerle, başka kültürlerle de ilgili olabilir. Ticaret yaptıracak. Boğaların girişim yapma isteği, hevesi çok fazla. Bir girişim de yaptırabilir size açıkçası. Bir böyle arka planda bir ışık yanar, pat diye hayatınızda bir yeni bir girişimin, yeni bir başlangıcın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Doğum haritanıza bakın. Uranüs burcunuzda ve Venüs'te karşıtlık yapacak. İlişkiler yönünde de çok ani gelişmeler yine 17 Ekim'i takip eden 10 gün içinde boğa burçları yaşayabilirler. Bunun ilişkilerde ani dengelerin değişebileceği durumlar diyebilirim. Araçlar, trafiktir, teknolojik aletler, biraz daha oralara da çekileceğiniz, belki biraz para harcayacağınız da bir bu anlamda bir donanım kendinize katacağınız bir dolunay olacak efendim. Evet, devam ediyoruz. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, Koç burcundaki dolunay size güzel etkiler yapıyor. Yani birebir temas etmiyor ama sosyal çevrenizle ilgili yeni gelişmeler getirecek hayatınıza. Belki bir yerlere gideceksiniz, yeni insanlarla tanışacaksınız veya önceden tanıştığınız veya ekip, grup içinde bulunduğunuz ortamlara tekrar dahil olabilirsiniz. Bir iş planı, bir iş projesi olabilir ama toplum içinde, sosyal hayatınızda çok aktif olacağınız bir dolunay gözüküyor. Bir tamamlanmadır dolunaylar. Bir şeylerin ortaya çıktığı zamanlardır. Özellikle yaz başından beri gündeminizde olmayan arkadaşlarınızı tekrar gündeminize getirebilir. Orada bir şeyler paylaşılabilir diyebilirim. Özellikle bu ilişkiler hayatınızı da etkiliyor. Size şanslı da geleceğini söyleyebilirim aslında. Çünkü şöyle söyleyeyim, Güneş'in de Jüpiter'le güzel bir etkileşimi var yine bu dolunay esnasında. Bu bazı ikizlere aşk getirebilir bu dolunay. Tanışacağınız insanlara, gireceğiniz ortamlara mutlaka katılın, çekimser kalmayın. Yeni tanışmalar, yeni insanlar, bunlar sadece aşk olarak düşünmeyin. Çok önemli sosyal statü bakımından da fırsatlar getirebilir. Gerçekten ikizlere önemli derecede bence güzel iş fırsatları da ya da işini büyütme ya da kendini geliştirme anlamında gerçekten hayatlarının önemli
fırsatlarını yakalayabilirler. Tabii bu her doğum haritası için geçerli değil. Bazı özel doğum haritaları bu anlamda iyi etkili olacak ve bazı ikizler, hatta şöyle diyeyim, çocukları yatırımlar ve yine sosyallik anlamında ve aşk hayatı anlamında çok önemli etkiler ve güzel etkiler alacaksınız. Evet, devam ediyoruz. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar, 17 Ekim saat 14.26'da Koç burcunda dolunay. 1. derecede etki alan burçlardansınız. Özellikle 24 derecelerde yerleşiminiz varsa, Yengeç burcunun son 10 gününde eğer doğmuşsanız, bu dolunay mesleki hayatınızda çok önemli gelişmeleri getirebilir. Meslek deyince yaptığınız işle, süren konularla ilgili, aile içindeki kişiler ki çok önemli. Çünkü yengeçler çok önemli bir döngüden geçiyorsunuz. Mars burcunuzda işle ilgili konularda, iş yerinde, otoriteyle ilgili gelişmeler, yani oradaki tartışmadır, işte diklenmedir. Bunlara dikkat edin. Eğer işini kaybetmek istemiyorsan, eğer iş değiştirmeyi düşünmüyorsan şu anda bunlara dikkat edin. Ben zaten işte işten ayrılmak için fırsat kolluyorum dersen orası senin bileceğin iş. Çünkü buraları ciddi derecede etkileyen bir dolunay yaşayacaksınız. Duygusal olarak da sizi etkileyebilir bu arada. Mars burcunuzda. Bu tabii ki aslında ben fırsat olarak da söyleyebilirim. Evet, Koç burcunda derece olarak uzak ama orada şanslı noktalar da var açıkçası. Bunu da söyleyebilirim. Ama böyle bir ilahi bir yardım altındalar yengeç burçları, bunu söyleyeyim. Böyle beklemedikleri yerden bir el uzanır. Rabbim her şeyi boşuna vermez. Mutlaka bir sebebi vardır derler. Hayatınızın dört bir yanı kuşatılmış. Unutmayın, bakın, dört bir yanı. İlişkiler, ailenizle ilgili konular, ev içindeki durumlar, özellikle kariyer, bazıları yeni işe girdi ya da iş değiştirecek. Yine bu dolunayla birlikte bunlar gerçekleşecek. Tabii bunun yanı sıra burada şey de var, hani bazılarının çocukları, ondan sonra duygusal hayatları, biraz şans yardım ediyor aslında. Şans faktörü de burada var. Dolayısıyla biraz da günlük hayatta da bu alanda da şey sürecek. Yani çünkü yengeçlerin de hayatlarında böyle flörtler başlamış olabilir veya başlayabilir. Bakın, çok önemli olacak. Buradan da bir destek alabilirsiniz. Çekimser kalabilirsiniz. Eğer burada kararsızsanız, diyelim ki bir ilişki var. İşte hamilelik haberi aldınız. Yengeçlerde böyle durumlar da var. Biraz şaşırabilir, afallayabilirsiniz. Ay, şimdi acaba doğru bir zaman mı diyebilirsiniz. Ama böyle demeyin lütfen. Çünkü her şey bir anda çok güzel şekilde ilerleyebilir. Bir tık zorlu olabilir şey olarak, psikolojik olarak, ama genel itibariyle yolunuzu açacak gerçekten önemli bir karar vereceğiniz karar dolunayı resmen sevgili yengeçler. Evet, devam ediyoruz efendim. Aslan ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Evet, bu dolunay 17 Ekim saat 14.26'da Koç burcunun 24 derecesinde. Şimdi ateş elementi burçları tabii ki güzel destekliyor. Dolunay 5. evinizde şans, fırsatlar, flörtler, girişimler, hayal etmek, beceri, sanatsal konular hepsini işaret ediyor. Ve bu alanda bir yeni başlangıç yaptıysanız, bu yatırımlar alanı aynı zamanda, buralarda önemli gelişmeler olabilir. Çocukların hayatları ile ilgili durumlar olma ihtimali çok. Özür dilerim, çocuklar değil. Şans evi, 9. ev, seyahatler, gelecek hedefleriniz, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim veya benzeri ticari konular gündeminizde olacak sevgili aslan burçları. Diyelim bir sene önce bir başlangıç yaptınız, bir başvuru yaptınız, işte örnek veriyorum Green Card'a başvurdun, hop diye çıkabilir mesela. Gerçekten böyle şeyler olabilir. Yurt dışı kapıları açılabilir aslan burçlarına. Ticari konularda keza aynı şeyi söyleyebilirim. Ve burada tabii önemli bir durum da şu var, biraz aslan burçları arka planda biraz zafiyet yaşıyorlar. Yani
zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Biraz çaresizlik gibi, hani aslında çaresiz değil de öyle bir duygu yaşıyor olabilirsiniz. Bu da Mars'ın Yengeç Burcu geçişiyle çok alakalı tabii ki. Sağlığa biraz tabii ki burada dikkat etmek gerekiyor. Ani iş değişimleri gelebilir. Ani başka bir şehirde, başka bir adreste, başka bir semte geçiş olabilir. Bu hafta çünkü özellikle Dolunay haftasında aslanların mesleki alanda da böyle sürpriz gelişmeleri, değişimleri, haberleri gelecek. Ve onun yanı sıra ev ve aile içindeki düzenleri de önemli şekilde etki alıyor efendim. Güzel etkiler alıyor bu arada. Biraz ev içinde bir şeyler, evle ilgili plan ve projeler, fikirler de dolaşacak. Uzun vadeli planlar yapan aslanlar buralarda biraz daha böyle hızlı hareket edecekler gibi duruyor. Evet, devam ediyoruz. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 17 Ekim Koç burcundaki dolunay önümüzdeki 10 gün etkili olacak ve günlük rutinleriniz, dinamikleriniz ortak paylaşılan kaynaklarla ilgili olacak. Yani bu şu demek: bir parayı paylaşmak, bir malı paylaşmak, banka hesapları, finans yönetimi, başkasının parasıyla ilgili konular, aile içindeki belki paylaşımlar diyebiliriz. Bu aslına bakarsanız bir girişim de olabilir bazı Başaklar için. Çünkü 2 Ekim'deki yeni ayda para evinizde doğmuştu. Diğer yandan bu sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi de gözden geçirmeniz gereken bir süreci anlatıyor. Oradaki para alışverişleri mesela diyebiliriz. Borçlar, ödenmesi gereken, beklediğiniz paraların zamanında gelememe durumu olabilir. Orada bir agresyon söz konusu olma ihtimali var. Bu bazı başakların özel hayatlarındaki ilişkiler arasındaki paylaşımlarla da ilgili olabilir. Yani işte örnek gösteriyorum, sevgiliniz olabilir, kız arkadaşınız olabilir veya hayatınızda böyle bir süredir sizinle birlikte olan birileriyle de ilgili olabilir. Yani bir parayla ilgili, finansla ilgili biraz ufak tefek böyle krizler getirebilir. Yakın çevreniz, kardeşler de olabilir. Onlarla ilgili konu ve durumlar gelişecektir burada bazı başakların ve aynı zamanda Dolunay ayın 17'sinde Dolunay'dan sonraki aslında 10 gün diyorum ama aslında ay sonuna kadar etkili. Önemli bazı nasıl anlatsam başakların hayatlarında fırsatlar da getirecek. Hani bu parayla ilgili konularda bazı şanslar da elde edeceksiniz. Yani bu tamamıyla kötü olarak düşünmeyin. Olumlu yönden baktığımızda geçtiğimiz Nisan ayında başlanmış bir konunun sonuçlanması olarak düşünebilirsiniz. Belki bir hukuki süreç başlamıştı. Onun sonucu olarak da düşünebilirsiniz. Bu şekilde ve bir takım seyahatler de getirecek sevgili Başaklar sizlere. Evet, devam ettiğimizde Terazi ve yükselen terazi burçları. Evet, bu dolunay yine sizin için de çok önemli. En çok etki alan burçlardan bir tanesiniz. Tam karşı alanınızda bir Koç dolunayı ve bir yeni ay ve güneş tutulması yaşadığınız burcunuzda tamamıyla ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, uzun süredir süren evlilikler, projeler, yürütülen işler ve bir takım aslında terazilerin hayatlarında endişe ettikleri, kaygı duydukları, hayatının aslında tümünü ilgilendiren konularda aile ve eğer çalışıyorsanız iş ve iş anlaşmaları, bir proje yönetiyor olabilirsiniz, bir yeni işe girmiş olabilirsiniz, hani böyle bir niyette olabilirsiniz, eş veya partneriniz bunu yapmış olabilir. Bu süreçte burada karşılaşacağınız bazı engellerle ya da mevcut engelleri ya da mevcut böyle çok görünür olmayan bazı konular çok daha net ortaya çıkacak, daha somut sonuçları gelecek. Aslında bu bir adalet zamanıdır. Hak ve hukukla ilgilidir. İşte hak ediş, yani kim hatalıysa o hak ettiğini bir şekilde
karşılığını bulacağını söyleyebilirim. Yani teraziler için önemli. Hayatınızın sizin de tıpkı diğer işte yengeçler gibi, oğlaklar gibi dört bir yanını kuşatmış bir gökyüzü var. Tam böyle bir dönüşümün, değişimin eşiğinde gidiyorsunuz. Kiminiz bir sağlık sorunu atlatacaksınız, bitecek artık. Kiminiz arızalı bir ilişkiyi bitirecek, kiminiz arızalı bir evliliği bitirebilir. Bazı teraziler ise bir ortak iş, bu parayla da ilgili olacak. Yani maddi manevi koşulları ilgilendirecek açıkçası. Burada çünkü parasal konularda da özellikle Dolunay'dan sonraki 10 gün içinde sürpriz gelişmeler yaşayacak bazı terazi burçları. Seyahat getirecek, çok ani seyahat veya beklenmedik sürpriz, çok güzel uzak planlarınızla ilgili sürpriz gelişmeler de bekleyebilirsiniz yine bu 10 gün içerisinde sevgili teraziler. Yönetici gezegeniniz hala Akrep Burcu'nda ve para, kazançlar, kendi emekleriniz, yeteneklerinizle ilgili de çok önemli farkındalıklar ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Evet, devam ediyoruz efendim. Akrep ve yükselen burcu Akrep olan sevgili dostlar. Koç burcunda dolunay tam ayın 17'sinde, tam sağlık, iş, verimlilik, günlük rutinler alanınızda bir dolunay. Ve uzun bir süreden beri iş konuları aslında belki geçici işler ya da geçici ekiple ilgili konular, böyle birlikte bir şeyler yaptığınız insanlar, kendi fiziksel bedeninizi ilgilendiren gündemler sizinle birlikte bir süreden beri, belki bir sağlık sorunu nedeniyle kilo verme olabilir, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirme olabilir. Benzeri konularda özellikle de yılın başından bu yana sürdürmeye çalıştığınız konular neticelenecek. Yani burada bir daha bilinçli, daha farkında, daha ortaya net böyle gözünüzün önüne bazı şeyler gelecek ve hayatınızın o alanında ciddi bir temizlik diyelim, bir değişim yapacaksınız. Böyle söyleyebiliriz. Bazı akrepler, çalışmayan akrepler için söylüyorum. İşte sağlık dedim, evcil hayvanlar, onların bakımı olabilir. Bu gibi konularla bu dolunay gündeme getirecek konuları. Ama bazı akrepler için de biraz böyle sanki uzak bir yerlerle ilgili olacak. İşte bu bazıları iş mahkemeleri sonuçlanmaları getirebilir bazılarına mesela. Çünkü Venüs burcunuzda tam olarak Merkür yine Akrep burcunda, bu dolunay esnasında dolunayla beraber önümüzde sürecek 10 günde aslına bakarsanız sizin için çok verimli sonuçlar da getirecek. Şimdi biraz psikolojik olarak alt bilinçte böyle biraz kendi içinize döndüğünüz bir süreç yaşadınız. Akrepler de yaşıyorsunuz da belki kırgınlıklarınız var, bir sorgulamaya gittiniz, gelecekle ilgili, kendinizle ilgili. Bunların artık daha ortaya çıkacağı, özellikle de Akrep burçları bakın çok önemli de bir aslında hafta yaşayacaksınız. İlişkiler alanınızdan geçen Uranüs'ün özellikle Venüs'te karşıtlığı var. Yine ilişkiler, ortaklı işlerde, diyelim yurt dışı ile ilgili bir konu olabilir bu. Eğitimle ilgili konu. Bir ticaret yapıyorsundur mesela, bir iş bağlamak için yine. Orada çıkabilecek problemleri özellikle ikili ilişkiler sayesinde çözebilirsiniz. Hatta orada ani beklenmedik durum değişiklikleri de getirebileceğini söyleyebilirim. Yani günlük rutinlerinizde biraz sağlığa da tabii dikkat etmek de gerekiyor. Özellikle baş bölgenize dikkat edin ama genel olarak böyle sanki bir seyahat yapılma olasılığı da ortaya çıkacak. Özellikle yurt dışı işleri de akreplerin gündemine gelecek gibi duruyor. Evet. Yaylar, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Şimdi Koç burcundaki dolunay size iyi hizmet edecek. Ateş elementisiniz. Yani derler ya işte hayatta işte aşk ve para. Resmen aşk ve para. Hayatınızda aşk, çocuklar, para, harcamalar, beklentiler, yatırımlar,
biraz paylaşılan konular hafif krizli ilerleyebilir bu arada. İşte ani harcamalar çıkabilir, ödemeler çıkabilir, benzeri durumlar karşınıza çıkabilir. Ama aynı zamanda da toplumsal alanda şu anda yani içinde bulunduğunuz alan, kişiler, konum, statü her neyse oralarda yeni tanışmalar yaşanmış olabilir. Bunlar biraz daha böyle yılın başında olan tanışmalar olabilir. Burada yeni bir tekrar aktif olan bazı süreçler olabilir diyebilirim. Çünkü bu dolunay biraz yılın başındaki tutulmaya da işaret ediyor. Orada başlatılan bazı konular işte Nisan, Mart, Nisan aylarında burada yeniden aktifleşebilir, sonuçlanabilir. Çocuklarla ilgili gündemler söz konusu olacak. Tabii çocukları olanlar için bunu söylüyorum. Ve aynı zamanda paylaşılan kaynaklar dediğimiz biraz hafif zaman zaman bizi zorlayan, şartları zorlayan durumlarla karşımıza gelebilir. Ancak yayların şöyle bir avantajı var. Aynı zamanda yine bu hafta içerisinde böyle güzel beklenmedik destekler de alacaklar. İşte sosyal çevresinden alır, ortaklı işlerinden alabilir, bir destek gelir. Ondan sonra ikili ilişkiler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani biraz arka planda endişe ve kaygı işte biraz ilişkilerde gizli saklı olan konular da ortaya çıkacak bu arada. Yani böyle platonik aşklar ortaya çıkar. Duygusal anlamda duygularını söyleyemeyen işte yaylar açılırlar artık. Veya sizden gizli olan şeyler artık ortaya çıkar, duyarsınız diye söyleyebilirim. Önümüzdeki ay sonuna kadar, tam Ekim'in sonuna kadar etkilerini hissedeceksiniz. Güzel bir dolunay diliyorum ve devam ediyoruz efendim. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar, dolunay sizler için de çok önemli. Öncü burçsunuz, öncü burçta bir dolunay ve yaşamınızda son bir yıldır geri giden, bir ileri, iki geri, bir ileri giden konularda bir netlik kazanıyor artık. Oğlak, yükseleni Oğlak, taşınıyorsunuz efendim. Yer değiştiriyorsunuz ya da mekan açıyorsunuz. İşlerinizi değiştiriyorsunuz. Bu sizin için bir emlakla ilgili, satışla ilgili olma ihtimali yüksek. Aile ve aileden gelebilecek miraslı konular olma ihtimali var. Ortaklı işler, bunlarla geçmişte yapılan ortaklı işlerin veya işte evlilikler, işte ayrılmalar olmuştur buradan. Bir takım beklentileri vardır, bir şeyleri paylaşmak istiyorsunuzdur gibi konular, özellikle Oğlak Burcu'nun son 10 gününde doğmuş olan oğlakları bu etkileyecek söylediğim şeyler. 20 ve 30 derece arasındaki Oğlak burçlarını, yine mesela o derecelerde Koç, Yengeç ve Terazi aksında yerleşmeniz varsa yine etkiliyor. Oğlakların hayatında da aslında önemli gelişmeler oluyor, önemli değişimler oluyor. İşte ve günlük rutinlerinde ve yaşadıkları yerle, mekanla da ilgili gelişmeler olacak. Bazı oğlaklar ilişkilerde bir takım hareketlerde bulunacaklar, güç alacaklar, tanışacaklar birileriyle. Bunları da söyleyebilirim. Özellikle böyle sosyal platformlarda dikkat çekebilirler açıkçası. Ve diğer yandan burada tabii şanslı oldukları alanda kariyerde, yani kariyerde şanslısınız. Açıkçası yeni bir başlangıç yaptıysanız yine güzel bir destek olabilir. Belki bazı oğlaklar kendine bir yer, kendi işini yapma gibi bir durumla da karşılaşabilirler doğum haritalarının aldığı etkiye göre diyorum. Ve kovalarla devam ediyoruz. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, şimdi dolunay sizi destekliyor. Bireysel anlamda aslında böyle girişimler, eğitim, teknoloji, eğitimle ilgili, eğitimci bir kovaysanız yine eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yani mesleki anlamda söylüyorum bunu. Diğer yandan işe bağlı gelişmeler olacak. Aynen öyle. Bir eğitim almak, yakınlarınız, yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşler, kuzenler, onların hayatlarındaki gelişmeler, onların sağlık sorunları, onların günlük hayatlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Böyle bir günlük rutinlerinizi etkileyecek bir süreç yaratacak. Özellikle de ticaret yapma ya da para kazanma, böyle girişim, ortak projelere girişme gibi araçları ilgilendirebilir, bir
aracını değiştirmek isteyebilir, bir bilgisayarını değiştirmek isteyebilir. Böyle bir gelişme de olma ihtimali olabilir. Teknoloji aletleriyle de ilgili gelişmeler var. Şanslı oldukları taraf Jüpiter'den güzel destek alıyorlar. Efendim böyle bir beklenmedik güzel işte çocuklarından haber alırlar. Bir para kazanabilirler, bir yatırım aracı olarak değerlendirdikleri bir durumdan sevinebilir sevgili kova burçları diyebiliriz. Genel anlamda hani neye daha çok dikkat etmeliler diye şöyle bir baktığımda efendim tabii ki ayın sonuna kadar 30 Ekim'e kadar etkili ve işle ilgili konularda böyle ani gerginlikler, gerilimler de yaşatabilir. O da bazı kovalara, herkes için söylemiyorum bunu. Bazıları da ikili ilişkilerinde bu ani gerginlikleri yaşayabilirler. Bir değişim döngüsünün içinde kaybolmuş, kararsız ilerleyen bir kovaysanız haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim efendim. Diyorum ve balık burçlarımıza geçiyoruz. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Evet, dolunay kesinlikle para evinizde. Yeni ayda zaten yine finans alanınıza doğmuştu. Bir güneş tutması terazi burcunda tam onun karşılığında. Şimdi paraya ihtiyacın vardır. Çok sıkışmışsındır. Bir ödemen vardır. Hop bir destek gelebilir bu arada. Şimdi anlatacağım. Bir kredi, bir başvuru, beklenen bir toplu para olma ihtimali var açıkçası. İşte bir hukuki süreçten olur, bir malın paylaşılmasından olabilir. Bunun gibi konular, yani parayla ilgili balık burçlarının özellikle tabii yine burada bakalım başka ne olabilir? Çocuklarının yine çocuklar balıkların da çok gündeminde açıkçası. Çocuklar, yatırımlar, emlak işleri, ondan sonra hatta emlakla ilgili böyle ani güzel gelişmeler olma ihtimali var. Bir mesela şey gösterirsin emlakını, ne derler, güvence olarak güvence bedeli gösterirsin, ipotekli durumlar, onları kaldırmak gibi durumlar da olabilir. Eğer böyle bir sıkışmışlık durumunuz varsa bir balık olarak unutmayın ki böyle bir destek de gelecek. Maddi anlamda bir çözüm bulmak için ciddi bir destek gelebilir. Çok ani, uzaktan bir destek gelebilir diyebilirim. Yine balık burçları için tabii Satürn burçlarında olduğu için yaş aralıkları, doğum yılları burada çok önemli. Hayatınızın hangi periyodundaysanız bazılarına böyle kayıplar getirirken bazılarına da ev alma, güzel bir eve geçme veya çocuklarının hayatlarında çok önemli yeni kurulumlar, yeni böyle büyüme, aile kurma gibi durumları da söz konusu olacak. Evet sevgili dostlarım, İzlediğiniz için şu ana kadar, bu saate kadar teşekkür ederim. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.